Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Örmüş olduğum fuların yapımını anlatacağım bu videomda. Pinterest uygulamasında bu fuları çok fazla görüyorum son zamanlarda. O yüzden hemen kendi istediğim boyutlarda hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Örgüye yeni başlayanlar bu fuları bence çok sevecekler. Ben çok severek kullanmaya başladım bile. Bahar aylarında fular kullanmayı çok seviyorum. Sarı rengi de bayılıyorum ayrıca. Şöyle göstereyim. O yüzden uçuk bir sarı tercih ettim ama siz dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Dilediğiniz ipleri de kullanabilirsiniz. Yün iplerle daha uzun yaptığınızda atkı olarak da tasarlayabilirsiniz. Hatta şöyle katlayıp daha ince de kullanabilirsiniz ya da daha ince de başlayabilirsiniz. Yapımıyla alakalı tüm detayları videomda bulacaksınız ama yine de sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Küçük bir hatırlatmayla hemen fularımın yapımına geçmek istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni yapıp yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Şimdi hemen fularımızın yapımına geçelim. Kullanacağım ipin çeşidi %100 natural koton. Marka ismi paylaşamıyorum. Reklam olmaması adına Instagram üzerinden bana mesaj atarsanız marka ismini sizlere mesaj olarak atabilirim. İlla ki benimle aynı markayı kullanmak zorunda değilsiniz. Fularımızın yapımına sihirli halkayla başlayacağız. Ben örerken 2,5 numara tığ kullanacağım. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Hiç bilmeyenler için sihirli halkayı nasıl yapıyorum? Açık uçlu ipimi örmeye devam edeceğim ipin şöyle altına getiriyorum. Tığımı aradan geçiriyorum. Örmeye devam edeceğim ipi halkanın içinden çekiyorum. Burada 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum ben. 3 zincir sizin için yeterliyse 3 de çekebilirsiniz, 2 de çekebilirsiniz. İkili trabzan örerek yapacağız fularımızı. Şimdi tığın başına ilmek doluyorum, halkamın içine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İlk etapta ikisini boşaltıyorum. Sonra kalan ikisini boşaltıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Yine halkamın içinden tığımı geçirdim. Tığım başıyla ipi aradan çektim. Tığımda bakın yine 3 ilmeğim oldu. İkisini boşalttım. Kalan 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak zincirimle birlikte toplam 3 adet ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi açık uçlu ipimizi çekiyoruz. Halkamızı küçültüyoruz. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. 1, 2, 3 ve 4. Geriye dönüyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna hiçbir şekilde batmıyorum. Bir sonraki trabzanın yani ortadaki ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığıma ilmek doladım. Yine aynı boşluğa battım. Bir tane daha ikili trabzan. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batarak 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi en sonda bir tane trabzanımız kaldı. Tepe boşluğuna batıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Burada toplam 1, 2, 3, 4. Çünkü ortada bir tane arttırma yaptık. Şimdi bakın zincir çekerek ilk trabzanımızı yaptığımızda şurada bir boşluk oluşuyor. Ben bundan hoşlanmıyorum. Burada farklı bir yöntem göstereceğim. Bana zor geliyor diyorsanız yine de zincir çekerek ilk trabzanınızı yapabilirsiniz. Şimdi en başa döndüm. İlk sıramızı tamamlamıştık. Burada bir zincir çekiyorum. Bunu kitlemek için yapıyorum ki gevşeklik olmasın. Şimdi ilk trabzanın tepe boşluğuna direkt batıyorum tığımla bakın. İpimi aradan çekiyorum. Şurada bırakmış olduğumuz ipin kaçmamasına özen gösterelim. İpimi aradan çektim. Biraz uzunca çektim bakın. Tığın başındaki ipe şöyle elimle baskı uyguluyorum. Tığın başını o ipin altından geçiriyorum. 2 tane ilmek olmasını sağladım. İşlemimizi tamamlayana kadar şu baskıyı hiçbir şekilde bırakmıyoruz. İpimize baskı uyguluyoruz. Şimdi bakın ilk bırakmış olduğumuz halkadan da tığımı geçirdim. Ne oldu? Tığımda 3 tane ilmek. İkisini boşaltıyorum. Kalan 2'yi de boşaltıyorum. Böylece ikili trabzan yapmış oluyorum.
Bir üst sıraya çıkarken yine göstereceğim. Şimdi tığıma ilmek doladım. Ne yapmıştık? İkinci trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan. Bakın, boşluğumuz oluşmadı. Tığıma ilmek doluyorum. En sondaki trabzanın tepe boşluğuna da batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi aradaki farkı görüyoruz bakın. Arada zincir çektiğimizde kocaman bir boşluk oluşuyordu. Biz ikili trabzan yaparak o boşluğu yok etmiş olduk. Benim bu görsel daha çok hoşuma gittiği için geri dönüşlerde, yani üst sıraya çıkışlarda ben genelde bu yöntemi uyguluyorum ikili trabzanlarda. Şimdi tekrar göstereceğim çünkü 3. sıramıza çıkıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? İpimi kilitliyorum ki orada çözülme, sökülme olmasın. İlk trabzanın tepe boşluğuna direkt tığımla batıyorum. Örmeye devam edeceğim ipi aradan çekiyorum. Bakın, biraz uzunca çekiyorum. Bir trabzan boyu kadar çekebilirsiniz. Şimdi tığımın üzerindeki ipe baskıyı uyguluyorum ki çözülmesin. Ne yapıyorum bakın? Şöyle ipin altından tığımı geçiriyorum. Hafifçe şöyle döndürüyorum. Bakın 2 tane ilmeğim oldu. Bırakmış olduğum ilmekten de tığımın başını geçirdim. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi ikisini bir seferde, ikisini de bir seferde boşaltarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sıramda arttırma yapmayacağım. Tığıma ilmek doladım. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. 3. sıramda da 4 adet ikili trabzanım oldu. Bir alt sıradakiyle aynı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Artık burayı yavaş bir şekilde göstermeyeceğim. Dediğim gibi dilerseniz zincir çekerek ilk trabzanınızı yapabilirsiniz. Şimdi ilk trabzanımı yaptım. Şimdi bu sıramızda arttırma yapacağız. Ben başlarda ve sonlarda arttırma yapmıyorum. Sondaki ve baştaki trabzanın hemen yanındaki trabzanlara çift batarak arttırma yaptım. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna bir tane trabzanımızı yaptık. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar tığıma ilmek dolayarak aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Yani ikinci trabzanın tepe boşluğuna 2 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane trabzanımız kaldı. Ne demiştim? Başta ve sonda arttırma yapmıyorum. Bir önceki trabzanda arttırma yapacağım için üçüncüye de 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sondaki trabzanın tepe boşluğu ise 1 adet. Bakın şöyle göstereyim. Hafif hafif genişlemeye başladı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sıramda ise hiç artırma yapmayacağım. Yani şöyle, ben bir sırada artırma yapıyorum, bir sırada yapmıyorum. Ama siz dilerseniz her sırada da yapabilirsiniz. Her sırada yaptığımda çok az sıra sayısında çok geniş bir üçgen elde etmiş oldum. O yüzden ben bir sırada artırma yapacağım, bir sırada yapmayacağım. Şimdi bu sıramda yapmıyorum. Şimdi geriye dönüyorum. Üst sıraya çıkacağız. İlk trabzanın tepe boşluğuna 1 adet ikili trabzan. İkinci trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum, 2 adet. Ben arttırmalarımı bu şekilde yapacağım. Şimdi sondan ikinci trabzanın tepe boşluğuna gelene kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet. Şimdi 1, 2. Sondan ikinci trabzanın tepe boşluğuna 2 adet.
Son trabzanın tepe boşluğu ise 1 adet. 2 sıra daha göstereceğim. Sonrasında göstermeme gerek yok aslında. Şimdi burada arttırma yaptıysam bir sonrakinde yapmıyorum. Bir zincir. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet. Demiştim. Bir sırada arttırma yapıyoruz, bir sırada yapmıyoruz. Bu sıramı arttırma yapmadan ördüm. Şeklimi de şöyle göstermek istiyorum. Bu arttırma işlemini istediğimiz genişliğe gelene kadar yapacağız. Şimdi arttırma sıramızdayız. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Ne demiştim? İkincilerde hep arttırma yapacağız. İkinci trabzanın tepe boşluğuna geçiyorum 2 adet. Sondan ikinci trabzanın tepe boşluğuna gelene kadar her birine birer adet. Birer adet trabzan yapıyorum. Bakın ikinci trabzanın tepe boşluğuna geldim. 2 adet. Şimdi son trabzanımı da yapıyorum. Bu sıramı da tamamlıyorum. Son trabzanın tepe boşluğuna da 1 adet. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Yukarıya doğru genişlemeye başladı. Şimdi bir sonraki sırada arttırma yapmıyorum. Bir sonrakinde yapıyorum. Bir sıra arttırma, bir sıra arttırma yok. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Başka da hiçbir detay yok. İstediğim genişliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Ben 8 santimlik bir genişlik istiyorum. O ölçüye gelene kadar arttırma işlemine devam edeceğim. Siz de dilediğiniz genişliğe gelene kadar bu arttırma işlemine devam edebilirsiniz. Şu detaydan da bahsetmek istiyorum. Şu son trabzanlarda neden arttırma yapmadım? Şu kenarların daha düzgün durmasını istediğim için ben son trabzanlarda arttırma yapmadım. Arttırma noktalarımı bir trabzan daha içeride tuttum. Dilediğiniz şekilde arttırma yapabilirsiniz. Başlangıç mantığı bu şekilde. Şimdi istediğim genişliğe gelene kadar örüyorum. Sonrasında ne gibi bir işlem yaptığımı göstermek istiyorum. Florum'un arttırma işlemini tamamladım. Toplam bu şekilde 18 sıra ördüm. Son sıramda 20 adet ikili trabzanım oldu. Genişliğini ve yüksekliğini de paylaşayım. 8 santimlik genişliğe ulaştım ben bu kısımda. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın genişliği 8 santim. Uzunluk ölçüsünü de paylaşayım. Örmüş olduğum parçanın 20 santimde, şöyle ucunu göstereyim. 20 santimde uzunluğu var. Dilediğiniz sıra sayısında ve dilediğiniz genişliğe ulaşana kadar arttırma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi ben son arttırmamı yaptım. Artık buradan sonra arttırma işlemi yapmayacağım. Yine ilk trabzanımı yapıyorum. Buradan sonra diğer uca gelene kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet. Bakın hepsine birer adet ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir şekilde arttırma yapmayacağız. Bu kısmı göstermeme gerek yok aslında. Buradan sonraki tüm sıralar dediğim gibi hiç arttırma yapmadan örülecek. Nereye kadar? Diğer ucumuza gelene kadar. Yani bu kısmı öreceğiz bir miktar. Sonrasında eksiltme yaparak uç kısmında yine bu şekilde üçgen bir şekil elde etmiş olacağız. Her iki uç da aynı olacak. O kısımda ise arttırma değil eksiltme yapacağız. Oraya gelene kadar her sırayı arttırma yapmadan öreceğiz. Yani benim 20 adet trabzanım oldu son arttırma sıramda. Buradan sonraki her sıramda 20 adet ikili trabzanım olacak. Siz de son arttırma sıranızda kaç adet ikili trabzan oluşturmuşsanız flörünüzün boyunluk kısmında o kadar trabzan örmeniz gerekiyor her sırada.
Şimdi ben ne kadar öreceğim? Buradan sonra öreceğim boyunluk kısmının uzunluğu 60 santim olacak. O ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyorum. Sonrasında eksiltme kısmını göstereceğim. Fularımı diğer eksiltme noktasına kadar ördüm. Buradan sonra eksilterek şuradaki şeklin aynısını yapacağız. Şimdi her iki ucun arasındaki yani arttırma yapmadığımız kısmın uzunluğunu paylaşmak istiyorum. Siz de ona göre istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Şurası en son arttırma yaptığımız nokta. Oradan sonraki sıradan itibaren şöyle alıyorum. Toplam 60 santim uzunluğu var arada ördüğüm kısmın. Siz de dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Burada önemli olan kendi boyun çevrenizin genişliği. Şimdi bu sıradan sonra artık eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk trabzanımı yapmak için batıyorum hemen. İlk trabzanımı yaptıktan sonra tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Bakın tığımı boşaltmadım. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Burada 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Bunun 4 tanesini boşaltıyorum. Tığımda 2 ilmek kalmasını sağlıyorum. İkisini de tek seferde boşaltıyorum. Ne yaptım? İkinci ve üçüncü trabzanı tek trabzan haline dönüştürdüm. Aslında eksiltme yaptım. Şimdi son 3 trabzan kalana kadar şuraya kadar örüyoruz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Son 3 trabzan kaldı. Burada da bir trabzan eksiltme yapacağız. Şimdi ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Tekrar tığıma ilmek dolayarak diğer trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımdaki 4 ilmeği tek seferde boşaltarak 2 tane ilmek kalmasını sağlıyorum. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Yine 2 adet trabzanı bir trabzana düşürmüş olduk. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Ne yapıyorduk? Başlangıçta bir sıra arttırma yapıyorduk. Bir sıra arttırma yapmadan örüyorduk. O zaman burada da aynısını yapacağız. Ne yapacağız? Bir sıra eksiltme yapacağız. Bir sıra eksiltme yapmadan öreceğiz. Şimdi ilk trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar her bir trabzanın tepe boşluğunu birer adet ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine birer adet trabzan yaptım. Şimdi eksiltme sıramızdayız. Yine bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Başta ve sondaki trabzanları normal örüyoruz. Aynı artırma noktasında olduğu gibi. Şimdi ikinci trabzana batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Tığıma ilmek dolayarak üçüncüye de batıyorum. 2, 4, 5. Yine aynı şekilde 5 adet ilmeğim oldu. 4'ünü boşaltıyorum. 2 tane kalıyor. Son 2'yi de boşaltarak 2 trabzanı tek trabzana düşürüyoruz. Birer eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda da yine son 3 trabzan kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Her bir trabzana birer adet trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. 3 adet ikili trabzanım kaldı. En sonda şimdi bir eksiltme daha yapacağız. İlk trabzanın tepe boşluğuna battım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Tekrar tığıma ilmek doladım. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna battım. Yine tığımda 5 ilmek oldu. 4'ünü boşaltıp 2 tane bırakıyorum. İkisini de boşaltarak 2 trabzanı tek trabzana düşürüyorum. Şimdi son trabzanın tepe boşluğuna da bir adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi buradan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek. Bir sonraki sırada hiçbir şekilde eksiltme yapmayacağım. Bir sonraki sırada yine baştan ve sondan eksiltme yapacağız. 4 adet ikili trabzan kalana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Başlangıç noktasındaki görseli oluşturmaya çalışacağız burada da. Şimdi 4 adet ikili trabzanım kalana kadar eksiltme işlemine devam ediyorum. Eksiltmelerimi yaparak 4 adet ikili trabzan kalmasını sağladım. Şimdi bir sıra eksiltme yaptıysam bir sıra eksiltme yapmadan örmeliyim. Yine 4 adet ikili trabzan yapacağım bu sıramda.
ne yapıyorduk? Bir sıra eksiltme yapıyorduk. Bir sıra normal örüyorduk. Şimdi 2 sıramda da 4 adet ikili trabzanım oldu. Yine eksiltme yapacağız. Başlangıçta ne ile başlamıştık? 3 adet ikili trabzanla başlamıştık sihirli halkamızın içine. Şimdi bu sıramızda da eksiltmemizle birlikte 3 adet ikili trabzanımız kalmış olmalı. Zincirimi çekiyorum, trabzanımı yapıyorum. Başta ve sonda eksiltme yapmıyorduk. Yine aynı şekilde. Şimdi ortadaki 2 adet trabzanı bir trabzana düşüreceğim. Tığıma ilmek doladım, trabzanıma battım. Tekrar tığıma ilmek doladım. 3. trabzana battım. 4 adet ilmeği tek seferde boşalttım. Sonrasında ise 2 adet ilmeği boşalttım. 1 adet trabzanım kaldı. Şimdi onu da ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Ne oldu? 1, 2, 3. Aynı başlangıçta olduğu gibi bakın. 3 trabzan, 4 trabzan, 4 trabzan. 3 trabzan, 4 trabzan, 4 trabzan. Şimdi burada ne yapacağım? Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna geriye döndüm bakın. İlk trabzanın tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle batıyorum. Tekrar bir zincir çekerek baştaki görüntünün aynısını yapmaya çalışıyorum burada. Tekrar göstereyim isterseniz. Üç adet trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Direkt ilk trabzanın, şu en sondaki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum aslında. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi flörümüz tamamlandı. Dilerseniz bu sade haliyle de kullanabilirsiniz. İpinizi şu ilmeklerin arasından gizleyin lütfen bu haliyle kullanmak istediğinizde. Sade haliyle kullanmak isteyenler için bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben her iki uca da püskül yapacağım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Boncuklar takabilirsiniz. Ya da dediğim gibi sade haliyle de kullanabilirsiniz. Şimdi püskül yapımına geçelim. Püskülümün bir tanesini yaptım. Diğerini de sizlerle yapmak istiyorum. Şimdi ipimi alıyorum. Avucumun ortasına yerleştiriyorum. Şurayı biraz aşağıya doğru çekiyorum ve elimle tutuyorum. Bu şekilde ipi doluyorum. Toplam 30 defa dolayacağız. Şimdi ipimin dolama işlemini tamamladım. Bunu çıkarabilirim artık. Ve şuradan kesiyorum. Bir miktar ip alıyorum. Kesmiş olduğum parça ipi şöyle boşluktan geçiriyorum. Öncelikle bir düğüm atıyorum. İki defa düğüm attım. Sık olsun istiyorum. Şunu tekrar alttan bir defa daha doluyorum. Diğerini de doluyorum ki iyice birkaç kez doladık aynı ipi. Sıkı bir şekilde düğüm yapacağız. Oluşan bakın şekil böyle. Şimdi düğüm attığımız yerden değil diğer taraftan ipimizi şu şekilde keseceğiz. Burayı ortalıyorum. Düğüm attığımız yer içeride kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Temiz taraf dışarıda kalıyor. Şimdi ipimden bir miktar daha ip kesiyorum.
şöyle küçük bir halka oluşturuyorum. Bunu püskülümün üstüne şu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu kısmı tutuyorum ki kaçmasın. Şimdi uzun ipimizi bu ipimizin üzerinden sıkıca doluyoruz. Burada bakın bir halkamız var. İstediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Şu halkamız şöyle. Şimdi bu doladığımız ipi halkamızdan geçiriyoruz. Kısa bıraktığımız ipimiz vardı. Onu ve şu doladığımız ipi şöyle çekiyoruz. İyice sıkıştırıyorum. Püskülümüz artık hazır. Şimdi püskülümüzün ucunu düzleyeceğiz. Şu ipi kesebiliriz. Ve buradaki fazlalıkları da temizliyoruz. Püskülümüzü artık florumuza takabiliriz. Şurada bir miktar ip bırakmıştık. Şöyle iğneden geçiriyorum ipimi. Püskülümüzün tepesindeki ipin altından iğnemi geçiriyorum. Dikiyoruz aslında burada. Sabitliyoruz artık. Düğüm atarak iyice kilitliyorum. Sonrasında şuradan geçireceğiz. İpim çıktı, tekrar takayım iğnemi. Şu aradan ipimizin fazlasını geçireceğiz. Gizleyeceğiz aslında. Şimdi ipimin fazlasını kesiyorum. Evet, püskülümüzü de tamamlamış olduk. Florumuz artık kullanıma hazır. Şimdi ölçülerini son kez vermek istiyorum. Toplam püsküller hariç şu uzunluk 100 santim oldu benim. 20 santim zaten şu kısımdı. 20 santim de bu kısım. Toplam 40 yapıyor. Şu aradaki uzunluğun toplamı ise 60 santimdi. Toplamda püsküllerim hariç 100 santim uzunluk elde etmiş oldum. Siz de dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şunları da çıkartalım. Yapımıyla alakalı yine sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.